Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mavi, sarı ve krem tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Minik çiçekli, böyle ajurlu, çok güzel, şık, çeyize uygun, harika bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Tabanına tabii ki bu ajurlu bölümleri yapmadım. Hani delik delik görüntü tabanda uygun olmaz diye. Patiğimiz bu şekilde. Topuk kısmı yine gizli kesim yaptım. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başladım. 12 ilmeğimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek bakın buradan çıkarıyorum. Diğer ilmeklerimi de tığ yardımıyla çıkaracağım. Başlangıç yerlerine tığ yardımıyla girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Daha sağlam olsun diye patik burnumuz. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve sonuncu ilmeğimi de şu kenara girerek çıkartıyorum, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Boş olan şişim ile ikinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sırayı tamamlamış olduk. 4 şişteki ilmekleri de ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta hanımlar. Bakın bu başta. 2 ilmek öreceğim. Kenardan 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüp kenardan artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar hemen başta. 2 ilmek öreceğim. Sonra ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu.
Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnundan bir sıra artırma yaparken bir sonraki sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü şişimdeyim hanımlar. Bu 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. Bakın ilk şişimdeyim. 1. şişimde. Kenar başta 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Sonra 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar ördüm, artırdım. Sonra modele başladım. Modelimiz böyle toplayan gelen kasan bir model değil. Açılma özelliğine sahip bir model. Bunu da belirteyim. Artırma işlemini yaparken bunu da göz önünde bulundurun hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patik burnundaki 2 sıradan oluşan bu minik desenimizi yapacağız. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi yine mavi ipim ile örüyorum. Ardından kremimi ekleyeceğim. 2 ilmek krem öreceğim. Şu 1. krem ilmeğim. Şu da 2. Krem ipimin ucunu hanımlar maviye bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya düğüm atacağım. Desenimizin ilk sırasında hanımlar ilk 2 ilmeğimizi mavi ile örerek başladık. Yanına 2 krem ördük. Modelin devamında 2 ilmek mavi, 2 ilmek krem. Bu şekilde devam edeceğiz. 2 mavi, 2 krem. Bu şekilde. Şimdi ikinci şişimizden de en son 2 mavi örmüştük. 2 krem diye devam edeceğiz. Yanına 2 mavi böyle dolanacağız. Diğer 3 şişimizi de 2 krem 2 mavi olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 2. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. 1 ilmek krem örerek başladım. Devamında 2 mavi 2 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi 2 kremimi ördüm. Yanına 2 tane mavi, 2 tane krem, 2 tane mavi, 2 krem, tekrar 2 mavi öreceğiz. İkinci maviyi de artık ikinci şişten alarak öreceğiz. Bu şekilde modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm ve geldim. 2 sıradan oluşan bu minik desenimizi tamamladık. Şimdi mavi ipimiz burada bekleyecek. Biz krem ipimizi kullanacağız.
İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimin tamamını krem ile ördüm. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 6 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanınca bir sıra örmüş oluyoruz. Bir daha dolanacağız krem ipimizle, 2 olacak. 3, 4, 5, toplamda 6 kere dolanmamız gerekiyor. 6 sıra krem ipimiz ile düz örelim gelelim, ardından birlikte çiçeklerimizi yapacağız. Evet hanımlar, 6 sıra ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi çiçeklerimizi yapacağız. Tek seferde tek sırada yapılıyor bunlar hanımlar. Şimdi ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Bir ilmek krem ile başladım. Alttan şu mavi ipimi alıyorum. 3 ilmek üzerine çiçek kuruluyor. Önde 3 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3, 4. Şişimi takıyorum. Şişimi önden taktım, arkadan çıkarttım. Mavi ipim ile uzun bir ilmek çıkarıyorum. Ardından öndeki 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu mavi ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Tekrardan bu 3 ilmeği sol şişime aldım. Bunun ilkini örüyorum. Sonra bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına girerek bir tane daha mavi ipimle ilmek çıkarıyorum. Yine bu mavi ilmeği ortadaki ilmeğimin, sadece ortadaki ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Buraya çiçeğimi yapacağım şimdi. Sarı ipimle çiçeğimi yapacağım. Şöyle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. Bakın buraya bir ilmek örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte yine sarı ipimle toplayarak örüyorum. Çiçeğimiz bu hanımlar. Burada hemen şu sarı ipimin ucunu kendine bağlayayım, patiğimiz sökülmesin diye. İlk çiçeğimizi böylece tamamladık. Şimdi krem ipimi alıyorum, sarı ilmeğimi sağ şişime aktardım. Yanına bir ilmek ördüm. Bakın ilk çiçeğimiz tamamlandı. Çiçek arasında bir tane ilmeğimiz var. Yanına bir ilmek örüyorum. Yani sarıdan sonra 2 ilmek örüyoruz. Aynı çiçeği ikinci kez yapacağız. Ortadaki 3 ilmeğimin, öndeki 3 ilmeğimin ortancısının 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek yine mavi ipim ile bir ilmek çıkarıyorum. Bu mavi ilmeği 3 krem ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Ardından bu 3 ilmeği sol şişime alıyorum. İlkini krem ile ördüm. Tekrar bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına inerek yine mavi ile bir ilmek çıkarıyorum. Bu mavi ilmeği ortadaki bir ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Ardından hanımlar şöyle sarı ipimi alıyorum. Yine ortadaki ilmeğimin içinden sarı ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ardından bu 3 ilmeğin 3'ünü birden örüyorum. Şöyle. Sarı ipimi bıraktım hanımlar. Kremimi tekrar alıyorum. Yanına 2 tane kremimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi 3. çiçeğimizi yapacağız. İlk 2 çiçeğimizle aynı şekilde. Yapacağımız işlem şu, yine ortada 3 ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek mavi ipim ile ilmek çıkarıyorum. Öndeki 3 kremin üzerinden atlatıp arkada bıraktım mavi ilmeğimi. Tekrar ilmekleri sol şişime alıp ilkini örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek daha şöyle çıkarıyorum ve bunu da sadece ortadaki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Ardından burada bir ilmek, ortadaki ilmeğime çiçeğimi yapacağım. Bir ilmeğin içinden yine şöyle 3 ilmek çıkarıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte yine sarı ipim ile keserek örüyorum. 3'ünü bir ördüm. Sarımı bıraktım. Yanına bir tane krem ördüm. Bakın 3. çiçeğimizi tamamladık. Çiçek arasında bir ilmeğimiz var. Bir tane daha krem örüyorum. Şimdi diğer çiçeğimizi yapacağız. Burada bir ilmek vardı. Şimdilik bu ilmeğimi 2. şişine vereyim. Çiçeğimizi rahat kuralım. Bilek ayrımı yaparken tekrar ilmekleri yerli yerine koyacağız hanımlar. Tekrar öndeki 3 ilmeğime çiçek yapacağım. Bakın ortadaki ilmeğimin 4 ilmek altına iniyorum. 1, 2, 3, 4.
Buradan şöyle mavi ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Bunu öndeki 3 kremin üzerinden şöyle atlatıyorum. Bu şekilde. Ardından 3 ilmeği tekrar sol şişime aldım. İlk kremimi örüyorum. Bu defa ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına girerek yine mavi ipim ile bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeği ortadaki kremimin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Bu ortadaki ilmeğime çiçeğimi yapacağım şimdi. Sarı ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ardından bu 3 ilmeğimin üçünü birlikte yine sarı ipim ile toplayarak örüyorum. Şöyle. Tekrar kremimi aldım. Yanına 2 tane krem öreceğim. Bir diğer çiçeğimi yapacağım hanımlar. Desenimiz gördüğünüz gibi gayet tatlı, kabartmalı lale şeklinde oluyor. Başlıyorum yine diğer çiçeğime. Öndeki 3 ilmek, ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına indim. Mavi ipim ile uzun bir ilmek çıkarttım. Sonra öndeki 3 kremin üzerinden atlatıyorum. Tekrar ilmekleri sol şişime aldım. İlk ilmeği krem ile ördüm. Şimdi ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına inerek yine mavi ile bir ip çıkarıyorum ve bunu da ortadaki ilmeğimin üzerinden atlattım. Bu ortadaki ilmeğimi hanımlar yine çiçeğimi yapacağım. Sarı ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum ve bu 3 ilmeğin üçünü birden örüyorum. Sarı ipimi bıraktım, kremimi aldım. Yanına 2 tane krem örüyorum. Bir diğer çiçeğimizi yapalım. Önde 3 ilmeğim var. Yine ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına girerek mavi ipim ile yine bir ilmek çıkarttım. Bu 3 ilmeği sağ şişime alıp mavi ilmeği üzerinden atlatıyorum. Tekrar sol şişime aldım. İlkini ördüm. Ortadaki ilmeğimin bu defa 3 ilmek altına inerek yine mavi ipim ile bir ilmek çıkarıyorum ve bunu da ortadaki tek ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sarı ipimi alıyorum. Bir ilmeğin içinden sarı ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar sarımı bıraktım. Kremimi aldım. Yanına 1, 2 tane krem ördüm. Burada 3 ilmek var. Yine aynı çiçeği yapacağız hanımlar. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek buradan şöyle ilmek çıkarıyorum ve bu mavi ilmeği 3 ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Ardından bu 3 ilmeğimin ilkini örüyorum. Tekrar ortadaki ilmeğimin bu defa 3 ilmek altına inerek mavi ipim ile buradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve bunu da ortadaki ilmeğin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sonra bu ortadaki ilmeğime yine çiçek yapacağım. Sarı ipimi alıyorum. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Ve bu 3 ilmeğin üçünü birlikte tekrar sarı ipimiz ile örüyoruz. Sarımı bıraktım. Yine yanına 2 ilmek öreceğim. 1. Üçüncü işimizden devam edeceğiz. İkinci ilmeği öreceğiz. Yine her 3 ilmekte bir bu şekilde her 3 ilmeğe aralarda bir ilmek olacak çiçek kurulumunu yapacağız hanımlar. İlk 2 şişimde çiçeklerimizi gösterdim. Şimdi diğer 2 şişimizdeki çiçeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 2 şişindeki çiçeklerimi de ördüm geldim. Artık çiçeklerimizi tamamladık. Mavi ve sarı ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Hepsini krem ile örüyorum. Sarı ilmeklerim dahil hepsini. Bu şekilde bakın ilk şişimizi tamamladık. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca yani 4 şişimizi 3 kere dolanacağız. 3 sıra krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar 3 sıra ilmeklerimi düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi ajurlu modelimizi yapacağız. Burada toplamda 4 tane ajurlu desenimiz var. Şu şekilde 4 ilmeğimi düz örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi şişime doladım. Yani ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Ardından 4 ilmek öreceğim yine. 1, 2, 3, 4. Tekrar ipimi şişime doluyorum bir kere. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yeniden 4 ilmek öreceğim. 1. İkinci şişimdeyim. Buradan devam edeceğim hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4.
İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. İpimi şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimiz düz olarak, kalan 4 ilmeğimiz düz olarak örülüyor. Patiğimizin taban bölümündeyiz. Ajurlu modelimizi tabana kurmuyoruz hanımlar. Tabanımızdaki 2 şişteki ilmekler düz olarak örülüyor. Çünkü ajur delikli bir örgü türü olduğu için tabana uygun olmaz. Taban ilmeklerimi düz örüyorum. Tabandaki diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Ön yüze geldim hanımlar. Ön yüzde bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada buradaki ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Bir sıra ajur yaparken bir diğer sırada ilmekler düz örülüyor. Gördüğünüz üzere ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum ön yüzde. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Ön yüzdeki ilmeklerimizi ördük. Şimdi tabandaki 2 şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim hanımlar. Tabanı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. İkinci sıra ajurlarımızı yapacağız hanımlar. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ajurumuz V şeklinde açılacak. Bakın burada bir ajur var. Öndeki 2 ilmeği sağa keseceğim. İkinci ilmeğin içinden girerek sağa doğru kesim yapılabilir ama ben öyle zorlandığım için şu şekilde yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Sağa doğru kesim bu. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. V şeklinde ajurumuzu yaptık. Arada bir ilmeğim var. Bir ilmek düz ördüm. İkinci modeli yapacağım. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek ördüm. Bir kere daha doladım. Öndeki 2 ilmeği bu defa sola doğru kestim. İkinci modeli de bitirdik. Arada bir ilmek düz var. Şimdi üçüncü modeli yapacağım. Tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kestim. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Üçüncü modeli bitirdik. Arada bir düz ilmeğim var. Tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Ajurumuzu tamamladık. Tabandaki ilmeklerimizi düz örelim gelelim hanımlar. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıradaki ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Yine bakın ilmeklerin tamamı böyle düz örülüyor. İlk şişimizi ördüm. Şimdi ön yüzdeki diğer şişimizi ve tabana denk gelen 2 şişimizi de, yani diğer 3 şişimizi de düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Artık ajurlu modelimizin sonuncu sırasını yapacağız bu aşamada. Yine yapacağımız işlem şu. Öncelikle burada ilk bir ilmeğimi düz öreceğim. Bir ilmek düz. Ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkin önüne getirip ikisini kesiyorum. Ardından ajurumu yaptım. İpimi şişime doladım. Yanına 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan ajur yapıyoruz. İpimizi şişimize doladık. Bakın tam bu ortada 3 tane ilmek var. Üçlü ilmek. Burada üçlü kesim yapacağım. Şöyle ki bu hanımlar ikinci ilmeğimi şöyle ilk ilmeğimin üstüne getiriyorum. Şöyle bıraktım. Ya sağa doğru kesim yapacak gibi. Ajurumu da buradan bırakmıyorum hanımlar. Ajurum şişimde duruyor. Ardından bu 2 ilmeği ve hemen solundaki 3. ilmeği de alıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Ve tekrar ipimi şişime doluyorum. Üçlü kesim yaptık ve ajurumuzu yapıyoruz. Yanlarına 3 ilmek düz öreceğim yine. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Yine üçlü bir kesim yapacağız. İlmeğin biri burada, ikisi de, diğer ikisi de ikinci şişimde. Şöyle. Yine ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Bu 2 ilmeği ve hemen soldaki 3. ilmeği de alarak
üçünü birlikte kesiyorum ve ajurumu yapıyorum. Tekrar 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Ajurumu yapıyorum. Yeniden bu ortada üçlü kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. Ardından bu 2 ilmeği ve solundaki ilmeği de alarak üçünü bir kesiyorum. Ajurumu yaptım. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ajurumu yapıyorum ve burada öndeki 2 ilmeği de sola doğru kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ajuru tamamladık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. İlk şişimizdeyiz. Ajurumuz bitti ve yine ilmeklerimizi tekrar düz olarak örüyoruz. Ajurumuzu tamamladık. İlmekler krem ipimizle düz örülüyor. İlk şişimi ördüm hanımlar. Yine bakın tam olarak şu bölümü yapacağız. İkinci çiçekleri kuracağız. Fakat öncesinde 4 şişimizdeki ilmekleri de hani ilk modele başlamadan önce yaptığımız gibi 6 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 6 sıra ilmeklerimi düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi üstteki ikinci çiçeklerimizi başlatacağız. Yani alttaki yaptığımız çiçeğin aynısını bakın şu üst bölüme de kuruyoruz. Yine alt taraftaki çiçeği nasıl yapmıştık? İlk ilmeği krem ile örmüştük. Ortada 3 ilmeğimiz var. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Şu alttan yine aynı mavi ipimi alıyorum. Şöyle buradan mavi ipimi bir ilmek çıkartıp öndeki 3 kremin üzerinden şöyle atlatmıştım. Ardından bu 3 ilmeği tekrar sol şişimize alıyoruz. İlkini örüyoruz. Bu ortadaki ilmeğimin bu defa 1, 2, 3 ilmek altına inerek yine mavi ile bir ilmek çıkarıyoruz. Bunu da ortadaki tek ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bu ortadaki ilmeğimi de hanımlar yine sarı ipimi alıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve bu 3 ilmeğin üçüne birlikte yine sarı ipim ile örüyorum. Hemen sarımı bıraktım, kremimi aldım. 2 tane krem ördükten sonra bakın çiçek arasında bir tane krem oldu. Tekrar aynı şekilde 3. çiçeği başlatıyoruz. 2. çiçeği şöyle başlatıyoruz. Aynı işleme 4 şişimizde de devam ediyoruz hanımlar. 4 şişimizde de bir sıra böyle çiçeğimizi kuruyoruz. Ardından zaten çiçeğimiz bitecek. Bakın ortadaki ilmeğimi yine 3 ilmek altına inerek yine mavi ipimle bir ilmek çıkarttım ve ortadaki tek ilmeğin üzerinden atlattım. Bu ortadaki ilmeğimi de sarı ipimle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum ve üçünü birden topluyorum. Bu şekilde hanımlar ilk 2 çiçeğimizi yine birlikte kurduk. 4 işimizde hanımlar bu şekilde çiçeklerimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, çiçeklerimi tamamladım geldim. Şimdi ilmeklerimin tamamını yine krem ipim ile öreceğim. Şöyle hepsini krem ile düz örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimin tamamını. Çiçeklerimiz bitti. Bu aşamada hanımlar birinci şişimizden diğer şişimize bir ilmek vermiştik. İkinci şişimize artık çiçek olayı da bittiği için bu ilmeği örerek geri alacağım artık. Şöyle yine ilk şişimde 14 ilmeğim oldu. Tabanda da yine aynı işlemde karşılaşmıştık. Tabanda da yine 4. şişimize bir ilmek vermiştik. Onu tekrar 3. şişimize alacağız. Şimdi çiçeğimizi bitirdik hanımlar. Bu aşamada 2 sıra boyunca ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm ve geldim hanımlar. Sarı ipimi de artık çiçekleşim bittiği için kesip arkaya düğümledim. Patiğimizin bu bölümüne burun kısmında yaptığımız 2 sıralık modelin aynısını yapacağız yine. Hanımlar ilk 2 ilmeğimi mavi ile öreceğim. Devamında 2 tane krem. 2 ilmek mavi, 2 ilmek krem. 2 mavi, 2 krem olacak şekilde modelimizin ilk sırasında ilmeklerimizi örüyoruz. 2 ilmek mavi ördüm. İkinci şişimde 2 krem diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Modelde ikinci sıramız. İlk ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. 1 ilmek krem. Devamında 2 mavi 2 krem olacak şekilde örmeye devam edeceğim. 2 mavi 2 krem, 2 ilmek mavi, 2 krem, tekrar 2 mavi 2 krem diye
diğer 3 şişimizde de devam edecek. İlmeklerimizi diğer 3 şişimizde de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Artık bu aşamada krem ipimizi kullanmayacağız. Bilek ayrımı yapacağız. Öncesinde alt zemin hazırlamak için ilmeklerin tamamını mavi ipimiz ile örüyoruz. Artık krem ipimizi de arkaya kesip düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık ana renk ipimizi yani maviyi kullanacağız. Bakın ilk şişimi ördüm. 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca mavi ipimiz ile örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi mavi ipim ile düz ördüm geldim. Bilek ayrımını yapacağız şimdi ve ilk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bilek ayrımında birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu arka bölümüne geldik hanımlar. Ben patiğimin şu kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devamında gelen ilmekleri de ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece haroşalarımız haroşa olarak örülüyor hanımlar. Bir diğer şişime geldim. Tabana gelen şişimiz. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim. Bilek ayrım yaptığımız şişimiz. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Son 8 ilmeğim hanımlar haroşaydı. Hemen hem arka yüzde bu haroşaları zaten düz örüyoruz. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu: bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek düz öreceğim. 5, 6, 7 ve 8. Baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Tabandaki şişime geldim. Yine buradaki ilmekler de ters örülecek. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Başka da yapılacak bir işlem, bir detay yok. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters öreceğim. Sadece son 8 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın son 8 ilmek kaldı burada. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bilek ayrımına geldim, yine geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. Yine haroşalarımı düz öreceğim. 8 ilmek haroşamı. Şu 7, şu 8. haroşa ilmeğim. Ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Geri döneceğim. Böyle patiğin arkasını tamamlayacağım. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün hanımlar. Patiğinizin arkasını topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte
patiğimizin topuğunu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Bu aşamada patiğin topuk bölümü akşam saatlerine kaldığı için ışıktan dolayı biraz renk farkı olabilir. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünde arkasında model bütünlüğü sağlansın diye 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Topuğumuzu yaptık, geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Yine ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Yine sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime geldiğimde öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık hanımlar. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerim bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Tek taraflı bir kesim oluyor hanımlar patik topuğunda bu. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor ve her iki şişteki ilmek sayılarımız da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim.
güzelce gizleme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle bakalım topuğumuza. İşte patemizin topuğu şöyle ayağı giyince şöyle duruyor zaten, açılıyor belli belirsiz. Çok şık, çok temiz bir görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Hemen manken ayağıma da giydireyim, patiğimizi bir bütün olarak görelim. Güzel şık bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de çok uygun. Ben çok beğenerek yaptım, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin mankene giydirilmiş hali de şöyle bir düzelteyim. Bakın. Kenarı, üstü. Şöyle tabanımız. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.